vs. Sojo Ark'taki mücadelenin ardından Chihiro babasının miraslarından olan Bulut Oyan'ı parçalamış, Sojo yaşadığı güç arzusuyla kendi sonunu getirmiş, daha da önemlisi Kamunabi Birliği'nin yaşam sözleşmesiyle ve antik kılıç taşıyıcılarıyla baş başa kalmıştık. Ama asıl hedefimiz Rakuzaichi müzayedesindeki Magatsumi, diğer adıyla Shinichi'yi geri almaktır. Hikayemiz Hakuri Sazanami ile başlıyor. Kendi soylu ailesi tarafından kovulmuş bir genç. Sazanami klanı insan ticaretiyle zenginleşmişti. Rakuzaichi adlı karanlık bir müzayede salonunda insan ruhlarını satıyorlardı. Ama Hakuri bu pisliğe göz yummadı. Büyü gücü zayıftı, emirleri sorguluyordu. Ve ailesinin gözünde faydasızdı. Sonuç? Sürgün. Ama kader onun için başka planlar yapmıştı. Bir gün Chihiro Rokuhira adında bir adamla karşılaştı. Tokyo sokaklarında Genichi Sojo ile savaşan bu adam Hakuri'nin gözünde gerçek bir samuraydı. Çıkar için değil, adalet için savaşan bir savaşçı. Sojo'nun ölümünden 18 gün sonra Hakuri bir kızı Yakuza'dan kurtarmaya çalışır. Ama sonunda kendisi esir düşer. Tam her şey bitecek sanırken Chihiro gelir. Tek bir enten darbesiyle tüm çeteyi biçer ve Hakuri'yi kurtarır. O an iki kader birleşir. Hakuri ailesinin yarattığı Rakuzaichi'yi yok etmek istediğini itiraf eder. Chihiro ise babasının mirası ve lanetli kılıçların yüküyle yaşayan bir adam olarak ona inanır. O andan itibaren sürgün ve asker yan yana yürür. Ama huzur uzun sürmez. Hiyuki Kagari, Kamunabi'nin en güçlü büyücüsü, Chihiro'nun önüne çıkar. Mesajı nettir. Hiç kimse büyülü kılıçlara sahip olamaz. Onlar Kamunabi'ye aittir. Yani devletindir. Alevlerle yırtılan havada şiddetli bir düello başlar. Chihiro hayatta kalmakla ilkesine sadık kalmak arasında sıkışır. Hakuri ise korkmasına rağmen savaş meydanına atılır. Ve o an Chihiro için her şey değişir. O çocukta korumaya değer bir ışık görür. Kılıç taşımanın anlamını hatırlar. Güç sadece adalet için kullanılmalıydı. Chihiro ve Hakuri, Rakuzaichi'nin karanlık sırlarını ortaya çıkarmaya başladıkça gerçek yüzle karşılaşırlar. Kiyura Sazanami, Hakuri'nin babası. Bu yozlaşmış düzenin efendisidir. Ve o yasaklı kılıç Shinichi'nin koruyucusudur. Chihiro Sazanami malikanesine sızar ama Kiyora hazırlıklıdır. En güçlü büyücülerini çağırır. Toğu birliklerini ve avcılar bir anda av haline gelir. Hakuri ise kendi ailesinin dehşetiyle yüzleşir. Kardeşi Soya sevgi kisvesi altında ona işkence eder. Hatta Hakuri'nin dostu Hinao'yu öldürmeye kalkar. Ama o an yılların öfkesi ve acısı Hakuri'nin içinde patlar. Chihiro ve Shiba'nın desteğiyle hayatta kalır ve ilk kez kendi değerini fark etmeye başlar. Yıllarca korku ve suçluluk içinde yaşayan Hakuri sonunda kendi gücünü uyandırır. Ama bu sıradan bir güç değildir. İki farklı büyü türünü aynı anda kullanabilir hale gelir. Tıpkı babası Kiyora gibi. Depo büyüsünü yani Storehouse'u miras alır. O an artık bir sürgün değildir. Bir savaşçıdır. Kaderini kendi eline alır. Bu sırada Chihiro Kiyora ile yüz yüze gelir. Bu sadece bir dövüş değil, bir kuşak savaşıdır. Babaların mirasıyla oğulların iradesi çarpışır. Chihiro'nun ruhu yanar. Ente'nin siyah alevleri parıldar ve Hakuri'nin desteğiyle Chihiro son darbeyi indirir. Kiyora ölür. Sazanami hanedanlığı çöker ama zafer kısa sürer. Kiyora ölmeden önce yasak kılıç Shinichi'yi yani gerçek adıyla Magatsumi'yi serbest bırakır. Güzel ama ölümcül bir çılgınlık. Dünya yanarken Chihiro ve Hiyuki güçlerini birleştirir. Toz dindiğinde Kiyora ölmüştür. Rakuzaichi yok olmuştur. Ama Shinichi hala oradadır. Çok tehlikelidir. Serbest bırakılamaz ve Chihiro kararını verir. Bir zamanlar düşman olarak gördüğü Kamunabi'ye katılır. Amacı bellidir. Shinichi'yi mühürlemek ve bir daha kimsenin eline geçmemesini sağlamak. Karanlığı yok etmek istiyorsan onun gizlendiği yerde durmalısın. Sonuçta Bulut Oyan'a da Kiyora ile olan mücadelesi sırasında tam anlamıyla veda etmişti. İçten içe biliyordu ki o da tıpkı Shinichi gibi varlığıyla tehdit oluşturuyordu. Babasının ruhunu Hishaku'ya olan intikamını temsil etse bile. Ki bu gidişata okurken bayıldım çünkü 3 büyük shonen'de olduğu gibi gerçekçilik algısından kopuk karakter yazımı yerine Hunter x Hunter içerisinde özellikle Gon üzerinden gördüğümüz bu yazım biçiminin Chihiro'ya başarılı bir şekilde yansıtılması, karakterin serideki varlığının getirdiği uyumun korunması beni bir kez daha bu seriye çekmeyi başardı. Ve artık yalnız değildir. Hakuri Sazanami, o sürgün çocuk artık onunla yürür. İkisi birlikte yeni bir yola çıkarlar. Artık bir kılıç ustası ve yardımcısı değil, omuz omuza yürüyen iki kardeştirler. Bu şekilde yeni bölümün sonuna geliyorum. Videoyu beğenip yorumlara abone bana destek olabilirsin. Kanalıma abone olarak da bana bu yolculukta katılabilirsin. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.